Merhabalar, hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bugün Tolga hocamızla tiroid cerrahisini konuşacağız. Öncesinde tiroid nodüllerinden birazcık bahsedeceğiz. Tiroid nodülleri hocam çok sık görülmeye başladı. Evet. Ultrasonun da artık günlük klinik pratiğimizde daha sık kullanılır hale gelmesiyle ve hastaların ultrasona ulaşmasının kolay hale gelmesiyle tiroid nodülleri çok arttı. Tiroid nodülünün şekline göre, tiroid nodülünün ultrasondaki boyutu, ultrasonografik özelliklerine göre biz hastalarımıza şüpheli gördüğümüz durumlarda tiroid nodüllerinden biyopsi öneriyoruz. Tabii ki her tiroid nodülünden biyopsi aldırmıyoruz. Biyopsi aldığımız durumlarda da tiroid kanserleri çıkabiliyor. Sonrasında da biz hastalarımızı genel cerrahiye yönlendiriyoruz. Bundan sonra size sözü vermek isterim. Dediğiniz gibi tiroid nodülleri çok fazla. Özellikle kadınlarda rastgele yapılan ultrasonlarda bile %50'sinde çok basit nodüller saptanabiliyor. Gene bahsettiğiniz gibi hepsinden biyopsi almıyoruz. Bir gereği de yok bizim için. Burada radyolojinin görüşü bizim için çok önemli. O tiroid nodülünü nasıl tarif ettiği, şekli, yerleşim yeri, duruş şekli, bunlar çok önemli. Tabii muayenemiz de önemli. Elle muayenemiz. Özellikle radyolojinin bizi yönlendirmesine bağlı olarak biyopsi alıyoruz ve biyopsi aldıktan sonra o biyopsinin gelen sonucuna göre de takiplerini ya da cerrahisini planlıyoruz. Tiroid için 4 tip kanser mevcut. Bir tanesi papiller kanser. En sık gördüğümüz. En sık gördüğümüz ve daha çok lenf yoluyla yayılan bir kanser türü. İyi huylu olan değil mi? Evet, nispeten daha iyi huylu. Evet, adı kanser ama çok yayılımını görmüyoruz. Hatta ben hastalarıma şunu derim. Keşke bütün kanserler tiroidin papiller kanseri gibi olsa falan derim. Yaşamı etkilemez Evet. çok fazla. Güzel, iyi bir cerrahi yapıldıktan sonra. Foliküler kanser ona göre daha ender görülür. Kan yoluyla yayılan bir kanser türüdür. Üçüncüsü medüller tiroid kanseri. Medüller tiroid kanseri daha çok genetik geçişlidir. Bazı sendromik durumlarla beraber görülür. En kötüsü anaplastik tiroid kanseri. Anaplastik tiroid kanseri bize geldiği zaman maalesef zaten çok ilerlemiş ve çok yayılmış oluyor ve Ameliyata uygun olmuyor. ameliyata uygun olmuyor. Onlar da sadece küretaj dediğimiz anlık rahatlatma ameliyatı ama o da çok kısa sürede tekrar aynı lezyon tekrar oluşuyor ve yaşam ömrü oldukça kısa. Tiroid kanser saptadığımız nodülün yerine göre, büyüklüğüne göre, patoloji sonucuna göre ameliyatı planlıyoruz. Ameliyatta yine nodülün büyüklüğüne göre aslında tek taraflı total tiroidektomi dediğimiz tek tarafın alınması ya da iki taraflı olarak tiroid bezinin komple çıkarılması gerekebiliyor. Eskiden subtotal tiroidektomi diye bir terim vardı ama artık o uygun bir tedavi yöntemi değil. Tiroid bezi çıkarılacaksa yani tek taraflı komple çıkarılabilir. Diğer tarafta herhangi bir nodül ya da hastalık düşünülmüyorsa ama eğer diğer tarafta da nodüller varsa genellikle total olarak hiçbir şekilde tiroid dokusu kalmayacak şekilde tiroid dokusunu çıkarıyoruz. Çünkü bu daha sonrasında eğer ihtiyaç olursa nükleer tedavi seçeneklerimiz için de gerekli bir yöntem aslında. Yani hastalarımızın ameliyat sonrasında halk arasında ışın aldık, apam aldık hocam biz. Evet. Dedikleri tedaviyi alıp almayacakları ya da alıp alamayacakları mevzusu içinde iyi bir cerrahi, planlı bir cerrahi önemli. Evet, kesinlikle öyle. Eğer ameliyatta çıkardığımız tiroid nodülünün, tiroid bezinin diyeyim patoloji raporunda tümör boyutu 1 santimden büyük ise o hastaların çoğunlukla atom tedavisi almaları gerekiyor. 1 santimden küçük olan yani mikropapiller karsinom diye adlandırılan türde ise sadece takip yeterli. O zaman tek taraflı bile diğer tarafta nodül yoksa tek taraflı yapmamız bile yeterli olabiliyor. Çok teşekkürler hocam katkılarınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.